Merhaba, günümüzün o bitmek bilmeyen stresi, kaygıları hiç bunalmış hissettiğiniz oluyor mu? Peki ya size desem ki bu modern dertlerin çözümleri aslında binlerce yıl öncesinde antik filozofların düşüncelerinde saklı olabilir? Hadi gelin bu zaman tüneline birlikte bir dalalım ve felsefenin bugünün sorunlarına nasıl pratik çözümler bulabileceğine bir bakalım. Bu sorular tanıdık geldi mi? Başkaları ne der korkusu, o sürekli iç kemiren yetarsizlik hissi, hep daha fazlasını isteme dürtüsü. Bunlar çoğumuzun her gün içten içe savaştığı o modern kaygılar işte. İşte bu bölümde tam da bu evrensel sorunlara kafa yormuş iki dev ismin kapısını çalacağız. Onların bilgeliği bugünün karmaşasında belki de elimizdeki en sağlam pusula olacak. İlk durağımız Antik Atina ve konumuz o meşhur el alem ne der korkusu, yani beğenilmeme kaygısı. Bu konuda bize yol gösterecek kişi de felsefenin belki de en ikonik, en asi ismi, Sokrates. Bu sözler öyle sıradan bir anda söylenmedi. Düşünün, Sokrates mahkemede. Suçlamalar çok ağır. Tanrılara saygısızlık etmek ve gençlerin ahlakını bozmak. Ve o ölümle yüz yüzeyken kalkıp bunu söylüyor. İşte bu onun tüm felsefesinin özeti aslında. Popüler olanın değil, doğru olduğuna inandığın şeyin peşinden gitmek. Bedeli ne olursa olsun. Sokrates'in olayı neydi biliyor musunuz? Aslında çok basit ama bir o kadar da sinir bozucu bir şey yapıyordu. Atina sokaklarında gezip en bilge geçinen insanlara bile en temel soruları soruyordu. Cesaret dediğin tam olarak nedir? Adalet nedir? Herkesin öyle işte deyip geçtiği, sorgulamadığı ne varsa tam üstüne gidiyordu. Peki bunu nasıl yapıyordu? İşte o meşhur Sokratik yöntemle. Aslında bu adımlar hepimizin kullanabileceği süper bir düşünce filtresi. Bir fikri alıyorsun, sonra peki ya şöyle bir durumda ne olur diye istisnasını arıyorsun. Bir istisna bulursan o fikir ya eksik ya da yanlış demektir. Aslında bu bir fikri sağlamlaştırmanın veya çürütmenin en dürüst yolu. Peki bu kadar sorgulamanın, bu kadar rahatsız etmenin sonu nereye vardı? Maalesef iyi bir yere değil. İşte mahkemenin sonuçları, rakamlar ortada. Çoğunluk Sokrates'i tehlikeli buldu ve onu ölüme gönderdi. Ama işte tam da bu noktada Sokrates bize o muhteşem teselliyi bırakıyor. Reddedilme korkusuna karşı adeta bir panzehir. Diyor ki, önemli olan sana kaç kişinin karşı olduğu değil, asıl önemli olan karşı olmalarının sebeplerinin ne kadar mantıklı olduğu. Çünkü kalabalıklar her zaman yanılabilir ama sağlam bir mantık asla yanılmaz. Sokrates'in bu heykel benzetmesi durumu harika anlatıyor. Düşünün, bir fikriniz var ama neden doğru olduğunu tam savunamıyorsunuz. Bu yere öylece konulmuş desteksiz bir heykel gibi. İlk rüzgarda devrilir gider. Ama bir fikrin neden doğru olduğunu bildiğinizde işte o zaman o fikir bilgi olur. Tıpkı yere sağlamca zincirlenmiş, en sert fırtınalara bile dayanan bir heykel gibi. Peki, beğenilmeme korkusunu bir kenara bırakalım, gelelim bir başka modern vebaya, o bitmek bilmeyen yetersizlik hissine. Hani hep bir şeylerin eksik olması durumu. Bu konuda da kapısını çalacağımız isim, adı genellikle çok yanlış anlaşılan biri, Epikuros. Şimdi mutluluk deyince gözünüzün önüne ne geliyor? Muhtemelen şöyle bir liste, değil mi? Devasa evler, özel jetler, marka dolu gardıroplar, sanki mutluluğun tarifi buymuş gibi sosyal medya, reklamlar, her yer bize sürekli bunu pompalıyor. Hatta iş o kadar ileri gitmiş ki Epikuros'un adından türeyen Epiküryen kelimesi bugün lüks ve sefa düşkünü demek için kullanılıyor. Ama durun, bu hikayenin tamamen yanlış anlaşılmış kısmı. Çünkü madalyonun bir de diğer yüzü var. Ve gerçek Epikuros'un mutluluk listesi inanın bundan çok ama çok farklıydı. İşte, gerçek Epikuros'un mutluluk için olmazsa olmazları. Bakın listede ne para var, ne malikane, ne de lüks. Sadece 3 basit şey. Dostluk, özgürlük ve üzerine düşünülmüş bir hayat. Yani sizi anlayan gerçek dostlar, kendi hayatınızın kontrolünde olmak ve kaygılarınızı anlamak için kendinize zaman ayırmak. Bu kadar basit. Aslında tüm felsefesini şu tek cümle özetliyor. Epikuros için mutluluk bir toplama işlemi değil, bir çıkarma işlemidir. Daha fazlasını istemekle değil, daha azıyla mutlu olabilmeyi öğrenmekle ilgilidir. Peki neye ihtiyacımız olduğunu nasıl bileceğiz? Epikuros bunun için arzuları üçe ayırıyor. Bakın, doğal ve gerekli olanlar ne kadar basit. Dostlar, barınak, yiyecek. Mutsuzluğun asıl tuzağı ise en alttaki kategori. Ne doğal ne de gerekli olanlar. Yani şöhret, aşırı zenginlik,
güç gibi toplumun bize dayattığı o sonu gelmez boş hedefler. İşte modern dünya yani reklamcılık tam olarak bu kafa karışıklığımızdan faydalanıyor. Bize sürekli parlak, lüks bir nesne gösteriyor. Ama aslında bize sattığı şey o nesnenin kendisi değil, bizim en derin psikolojik ihtiyacımız. Lüks bir araba istediğimizi zannediyoruz ama aslında gerçekten ihtiyacımız olan şey o arabanın bize vaat ettiği özgürlük hissi. Epikuros'un listesindeki o temel ihtiyaç yani. Biz ürünü değil, o duygunun vaadini satın alıyoruz. Peki tüm bunlardan sonra elimizde ne kaldı? Gelin Sokrates ve Epiküros'un bize miras bıraktığı, günlük hayatta kullanabileceğimiz iki pratik araca yani felsefi alet çantamıza bakalım. İşte ilk aletimiz Sokratik filtre. Bundan sonra biri sizi eleştirdiğinde ya da herkesin alkışladığı bir fikre kapılıp gittiğinizde bu filtreyi kullanın. Soracağınız soru kaç kişi buna inanıyor değil, bu fikrin mantığı ne kadar sağlam olmalı. Unutmayın, popülerlik gelip geçicidir, mantık ise kalıcıdır. İkinci aletimiz ise epiküryen denetim. Bir şeyi çok ama çok istediğinizde bir an durun ve kendinize sorun. Ben gerçekten bu telefonumu istiyorum. Yoksa aslında ihtiyacım olan şey takdir edilmek ya da huzur gibi daha derin bir duygu mu? Bu arzu gerçek ihtiyacımın sadece bir yansıması olabilir mi? Gördüğünüz gibi bu iki basit örnek bile felsefenin öyle tozlu raflardaki sıkıcı kitaplardan ibaret olmadığını gösteriyor. Aksine hayatımızı daha iyi yaşamak için kullanabileceğimiz pratik bir rehber. Belki de asıl teselli her şeyin cevabını bulmakta değil, doğru soruları sormaya başlamakta gizlidir. Ne dersiniz? Bir düşünün. Başka hangi modern kaygılarımızı doğru filozofu bularak çözebilirdik?